Merhaba arkadaşlar, Özgürlük Yolu kanalına hoş geldiniz. Bir süredir kanala video atamıyordum, biraz yoğundum. Ama bundan sonra düzenli olarak her hafta video atmaya devam edeceğim. Şimdi evrensel yasaların en önemlilerinden biri olan inanç yasasıyla devam edelim. Bizim kendimize inanmayı öğrenmemiz gerekiyor. Hepimiz kendimize inandığımızı sanırız. Ama aslında biraz daha yakından baktığımızda konuya çoğunlukla bize fikir verecek, görüşlerimizi onaylayacak eğitmenlere, uzmanlara, medyumlara, falcılara kendimizden daha fazla güveniriz. Bu bazı insanların gücünü başkalarına teslim etmesi gibi bizim de içsel bilgeliğimizi ıskartaya çıkartıp kendimizi, özümüzde olanı dışarıda aramamız anlamına geliyor aslında. Birilerinin gelip bize kim olduğumuzu, neler yapabileceğimizi söylemesini isteriz. Çünkü bu kolay yoldur. Ama aslında olması gereken şu, bizim bu profesyonel arayıcı durumundan çıkmamız, bilgiliği geniş bir bilgi deposu olarak görmekten vazgeçmemiz gerekiyor. Hepimizin içinde olan öze, sonsuz bilgiliğe direkt bir kanalız aslında hepimiz ve evrende bilinmesi gereken her şey bu sonsuz potansiyeller alanında var. Sadece zihni aracı konuma geçirmek ve biraz sakinleştirmek ve oradan bilgi çekmek konumuz. Bunun için de yapmamız gereken şey içimizdeki öze güvenmek ve inanmak. İçimizdeki öze güvenmekten kastettiğim ne? Tanrı, evren, yaratıcı, Allah her ne diyorsanız sonsuz kaynak ve potansiyel hepimizin içinde var. Ama sende olduğu kadar başkasında da var. Bu ne demek? Olan olduğu haliyle en kusursuz demek. Biri sana bir davranışta bulunduğunda sen bunu özden gelen bir davranış olarak görürsen, çünkü öz kendini karşındaki insan olarak deneyimliyor. Orada özün ihtiyacı olan, ya da ihtiyacı olan demeyelim de, özün deneyimlemeyi seçtiği bir gerçeklik var ve sen bu gerçekliğin bir parçasısın. Yani senin gerçekliğinde de öz senin aracılığınla aslında o deneyimi yapıyor. Yani burada alışveriş özden öze geliyor. Eğer sen bu bilgiyi içselleştirebilirsen, bunu bilgi değil de deneyim olarak gerçekten içselleştirebilirsen, hayat inanılmaz farklı bir noktaya gidiyor. Çünkü o zaman olan her şey özün, gelen herkes öze ait, sen öze aitsin. O zaman ortada kızılacak, küsülecek, kötü hissedilecek herhangi bir durum kalmıyor. Bu kendi dışımızda bir yaratıcıya ya da varlığa inanmaktan çok daha farklı bir şey. Burada söylediğimi gerçekten net anlamaya çalışmanızı istiyorum sizden. Aslında bu daha çok evrenin bilgeliğine, iniş çıkışlarına güvenmek. Yani bir yere adım attığında orada yolun ayağının altında belireceğini bilmek. Buna %100 inanmaktan bahsediyorum. Biz genelde kendime bütünüyle güveniyorum dediğimizde bu zihinsel bir yerden gelir, egosal bir yerden gelir ve güvendiğimizi söylediğimiz kendimiz egosal, yani dış benliğimizdir. Ama içte olan öz bilgeliğine ulaşabilirsek burada onun sahip olduğu sonsuz sabır, güven, şefkat duygusu var. Bu hepimizin içinde ve dünyayı bizim aracılığımızla deneyimliyor. Ego sınırlı bilgiye ulaşabildiği için bu kendime tamamen güveniyorum diye egosal bir taraftan söylediğimiz güven bizi kısıtlı bir yere kadar götürüyor. Çünkü kısıtlı bilgiye sahip. Ama öz sınırsız bilgiye ve sınırsız kaynağa sahip. Biz ne zaman ki o öze güvenmeyi öğreniriz, onun bizim için doğru zamanda doğru şeyi yaptığını, eğer şu anki bilinçli zihnimizle hata gibi görünen bir şeye sahipsek de bunun aslında özün aracılığıyla bize bir ders olarak geldiğini idrak edebilirsek, tamam, şöyle evrensel yasalardan gidelim yine. Hayatınızda şu anda sorun gibi görünen bir şey varsa muhtemelen evrensel yasalardan herhangi birine uyumsuz çalışıyorsunuz. Çünkü evrensel yasalarla uyumlu olduğunuzda hayat kendiliğinden akışında ve daha güzel, kolay akar. Ama şu anda siz herhangi bir konuyla ilgili sorun yaşıyorsanız ya da sıkışmış hissediyorsanız bilin ki özünüze aykırı giden bir şey var. Bunu şöyle anlatacağım size 2 örnekle. Birincisi, bedeniniz mesela uyuması gerektiği zamanı bilir. Siz ne kadar ben onda uyumalıyım deseniz de
Uykunuz yoksa, bedeninizin ihtiyacı 11'de uyumaksa 11'de uyuyacaksınız. Siz istediğiniz kadar diyet yapmak isteyin. Bedeniniz açsa size bunun sinyalini verecek. O açlık hissini, karın gurultusunu duyacaksınız. Şimdi burada olması gerekenleri bir yana bırakıp bedeninizin bilgeliğine güvenmek, onu dinlemek, onun aracılığıyla onun istediği şeyleri yapmak, zihninizin aradan çekilmesi, bedeniniz ve içsel bilgeliğinizin birlikte olması demek. Şimdi bedensel bilgelik bu. Zihinsel bilgelik de şunu içeriyor. Bu melimalılar, olmalı, gitmeli, gelmeli, bunlar sadece bizim egosal düzeyde, yani dış zihinde öğrendiğimiz şeylerin günlük hayatta uygulanmasını istediğimiz hali. Ama bu gerçek değil. Evrende iyi ya da kötü herhangi bir şey yoktur. Malı meli cümleleriyle ilgili herhangi bir şey yoktur. O yüzden sizin zorunluluk olarak adlettiğiniz bu şey gibi, erkek dediğin kibar olmalı. Evet, bu istek olabilir, tercih edebilirsiniz ama kesinlikle hayat içerisinde böyle bir zorunluluk yok. Doğru zamanda çocuğun yürümeye başlaması gibi ya da anne karnından ayrıldıktan sonra beslenme için emme refleksini kendi içerisinden doğal olarak gerçekleştirmesi gibi içimizdeki öze güvenmeyi, onunla bağlantı kurmayı öğrenmemiz gerekiyor. Bunu meditasyon aracılığıyla yapabiliriz. Eğer hayatınızda şu an verdiğiniz herhangi bir mücadele varsa bu size bir öğrenme alanı. Güven ve inanç geliştirmeniz için spiritüel yasalarla uyumlu olmanız gereken konuları aslında gösteriyor demektir. Elon Musk'ın çok sevdiğim bir sözü var. Der ki, önce cüzdanınızı çalıp sonra size satan öğretmenlerden uzak durun. İronik bir şekilde en iyi öğretmenler bile bunu yapabilir. Çünkü zaten içinizde olan bir hazineyi size satmaya çalışıyorlar. Bu benim şu an anlattığım konular da dahil olmak üzere. Siz zaten bunları biliyorsunuz. Bunlar sizde var. Ben şu anda ekstra bir kanallık yapıyorum ama bunu bu videodan açıp dinlemeseniz de hayatınızın bir yanında öğrenmeniz için size defalarca hayat bunu önünüze getirecek. Eğitmenler ya da öğretmenler size biraz zaman kazandırabilir, daha hızlı ilerlemenizi sağlayabilir. Ama yolun bitişi de başlangıcı da zaten sizin içinizde. Yani gideceğiniz başka bir yer yok. Ben size farklı bir yolda göstersem siz hayat olması gerektiği gibi olması gerektiği zamanda olacak. Belki ben şu an bu videoyu anlatırken bazıları bu ne diyecek, kapatacak. Çünkü onun henüz zamanı gelmedi. Eğer siz şu an bu videoyu dinliyorsanız demek ki zamanı gelmiş demektir. Ama bunu deneyimlemek de başka bir zamandır. Benden bilgi almanız bir şey fark etmez. Önemli olan oturup bunu deneyimliyor olmanız. Aslında bütün konunun özeti şu. Her şey bizim hayrımıza gelişiyor kadar basit bir cümleyi kabul edecek kadar öze güvenmek. Şu an hayatınızda kötü bir şey oluyorsa olması gerektiği için, çünkü öğrenmeniz gereken bir ders var. Siz bunu bilinçli zihninizle fark etmeseniz de öz sizi spiritüel yasalarla uyumlu yaşamanız, kendi içsel bilgeliğinize ulaşmanız için yönlendiriyor. Çünkü öz dışarıdan bir kuvvet değil, o zaten sizsiniz ve sizin içinizde. Sizin aracılığınızla bu dünyada kendi bir deneyim yaşıyor ve siz o deneyime bedeninizle, ruhunuzla ve zihninizle eşlik ediyorsunuz. Burada ortalığı karıştıran bir zihin var. Onu sakinleştirmek için de mecburen meditasyon pratiği yapmanız gerekiyor. İstediğiniz kadar manifest yapın, istediğiniz kadar yazım teknikleri deneyin, istediğiniz kadar yoga yapın. Yoga tabii ki bedenle birlikte zihni de güçlendiriyor, odaklanmayı da güçlendiriyor ama sizin düzenli olarak meditasyon pratiği yapmanız gerekiyor. Bunun dışında inanç yasasını günlük hayatınıza uygulayabilmeniz için size birkaç küçük tüyo vereceğim. Öncelikle kendinize şunu sormanızı istiyorum. En son ne zaman gerçekten sadece içinizden geldiği gibi davrandınız veya bir duygunuzu, düşüncenizi hiç filtrelemeden içinizden geldiği gibi başkasına aktardınız? Bunu neden söylüyorum? Başkasına aktarmak kendinize güvenmekle alakalı değil, özgüvenle alakalı. Çünkü davranışınız ya da tutumunuz ne olursa olsun, seçtiğiniz cümleler ne olursa olsun, davranışın sonucunun aynı olacağı bilinciyle hareket etmek demek aslında bu.
Sizden hoşlanmadığımda, herhangi bir yorumunuzdan hoşlanmadığımda bunun bana negatif dönme ihtimalini düşünerek bir cevap yazıyorsam bu beni bilinçli zihnimin yönlendirdiği anlamına geliyor. Çünkü aslında hissettiğim, söylemek istediğim farklı bir şey var. Ama ben sonucunu düşünerek başka davranıyorum. İşte ben burada öze güvenmiyorum. Çünkü ben olduğum halimi saklamam gerektiğini düşünüyorum. Bu değil. Ama iyi ya da kötü. Hoşuma gitmiyorsa cevap vermiyorum. Hoşuma gitmiyorsa negatif yazıyorum. Belki negatifte kalmak, işte negatif duyguyu beslemekle ilgili başka yerlerde başka şeyler duymuş olabilirsiniz, biliyorum. Benim de bu konuda önceleri çok sık kafam karışıyordu. Ama burada olması gereken şey şu. Sen şu anda bir şey hissediyorsan ve bir şey düşünüyorsan zaten senin gerçekliğin bu. Sen bunun üzerine istediğin kadar hayır ben bunu düşünmüyorum, ben bu konuya pozitif bakıyorum de. Sen içinde negatif hissediyorsun. Önemli olan şu. Hayatın karşısında bu negatif hissinle hareket edecek kadar öze güveniyor musun? Senin sonucun ve gideceğin yolun tek olduğunu biliyor musun? Ben ne yazarsam yazayım kanalımın büyüyeceğini biliyorum. İnsanların beni takip edeceğini, izleyeceğini ve güzel yorumlar yapmaya devam edeceğini biliyorum. Bunun özgüveniyle devam ediyor muyum? Burada özgüven kendime güven değil. Gerçekten içimdeki öze güvenmek. Çünkü ben olması gerektiği zamanda olması gerektiği şeyleri yaşıyorum. Negatif bir yorum alıyorsam bu deneyimlemem gerektiği için. Demek ki orada öğrenemediğim bir şey var. O zaman konu, kişi değil önemli olan. Dönüp öğrenmem gereken derse bakacağım. İnanç asasını çalıştıracağım ve yoluma devam edeceğim. Şimdi böyle bir duygu yaşadınız mı? Bir deneyiminiz var mı? Bunu öncelikle fark etmenizi istiyorum. Sonrasında eğer yoksa %100 kendiniz olduğunuz, en doğal halinizde olduğunuz zaman nasıl hissederdiniz? İnsanlara karşı tutumunuz nasıl olurdu? Günlük hayatta nasıl hissederdiniz? O hissi bir kere bulmanızı istiyorum. Bu hissi bulduktan sonra da 10 gün boyunca en az günde birkaç dakika bu hissi ziyaret etmenizi istiyorum. Sürekli yapın bu pratiği. Gözünüzü kapatın. Gerçekten %100 kendiniz olduğunuzda o anda ne hissederdiniz, ne düşünürdünüz, nasıl davranırdınız? Bunu kendi içinizde pratik etmenizi istiyorum. Bu hisse alıştığınızda o zaman evet gerçekten bir pratik yapabilirsiniz. 10 gün bu hissi ziyaret ettikten sonra iş yerinde bir şey yaşadınız. Gerçekten içinizden geldiği gibi, istediğiniz gibi. Çünkü neden bunu söylüyorum? Bak, yani sorunlu konular üzerinden örnek vermemin nedeni şu. Bunlar doğal hallerdir. Biraz bilincin devreden çıktığı, mesela öfkeyle kontrolsüz oluruz diyoruz ya. Çünkü bilinçli zihnimiz bize kontrollü olmamızı söylüyor. Ama aslında içimizde yaşadığımız öfke. Öfke anlarında ya da üzüntü anlarında bir tık daha kontrolsüz oluruz. İşte bazı insanlar farkındaysanız sinirlenirse ağlar. Çünkü o anda kendini ifade edemez. Ağlamaya vurur. Bu onun güçsüz olduğu anlamına ya da çok üzüldüğü anlamına gelmiyor. Sadece öfkelendiği anlamına geliyor ama duygularını ifade edemiyor ve bu ağlamak olarak çıkıyor. Burada önemli olan kendinizi saklamamak ve o halinizle tam olduğunuzu bilmek. Bunu biraz deneyimleyebiliriz. İnanç yasası biraz karışık gelmiş olabilir. Diğer yasalarla da dinleyin lütfen. Tamam bittikten sonra 17 evrensel yasanın kafanızda oturacağına eminim. Ama bilmiyorum, hani ben bunu anlatmak istediğim için bugün bunu anlattım. Ama inanç yasası bence sonlara doğru özellikle dinlenmesi gereken bir yasa. Çünkü belki biraz kafanızı karıştırabilir. Ama ben hepinizin anladığına ve hayatınızda uygulayacağınıza eminim. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Lütfen